Kırgızistan'dayım ya ben. Hayatımda ilk defa kımız içiyorum. Delirirsin. Yazın atımızı bineriz, kışın kesip yeriz. Çörek. Tokoş diyoruz biz buna. Ne, kokoş mu? Yıkılmadım ama ayakta da değilim. Kaçıyor Türk kültürünün her şeysinin de var. hayal gibi bir şeydi. Gerçekten mi? Ya Bilmiyorum hiç yol yediniz mi ama Savaş oyunu bildiğiniz. Yozgat'ı fethetmemiş. Bu o da biliyormuş. biraz böyle bandırıp çok enteresan. Sovyetlerden dolayı göç etmek durumunda kaldık. Yemin ediyorum kameralar oynuyor. Olay olunca aksakal heyeti çözer. Her şeyde bir mana var ya. Manası bir şey yok. Evet, Ulupamir ismi Kırgızistan'ın dağlarından geliyor. Motoru size bırakıyorum o zaman. Yola kadar cahşa var. Tek kadın tek motor 81 il Türkiye yolculuğumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Saliha. Türkiye'nin 81 ilinin doğal güzelliklerini motosikletimle tek başıma yaptığım bir yolculuktayım. Bir rekor yolculuğu bu. Bir Türkiye rekoru kırıyoruz ve şu anda Van'ın Erciş ilçesindeyim. Bir önceki bölümde buraya gelmiştik. Bir önceki bölümün sonunda şunu söylemiştim. Erciş'ten Ahlat'a doğru devam edeceğim. Oradan Bitlis Krater Gölü'ne doğru sürmeye başlayacağım demiştim. Fakat şöyle bir şey oldu. Şimdi yanımda iki tane çok değerli insanlar var. Nurullah Bey, Kemal Bey. Evet. Şimdi bana Instagram'dan da mesaj atmışlar ama ben tabii ki o kadar mesajın arasında maalesef ki görmemişim. Ama akşamleyin benim motosikleti burada gören Erciş'te sanırım değil mi? Motosikletçi arkadaşlardan ismi neydi? Size haber verenin. Bünyamin. Bünyamin Bey'e de buradan selamlar olsun o zaman. Sağ olsun. Arkadaşlar Ulupamir ilçesinde gelmişler. İşte benim de burada olduğumu haber alınca gelmişler burada sabahleyin bana sizi Ulupamir'e davet ediyoruz dediler. O Kendisi zaman de tamam dedim. Buraya kadar gerçekten kaç kilometre var yani ve hani sabahın bir de erken saatinde gelmişler. Buz gibi ben o saatte yola çıkıyorum normalde. Ya sizi gitmesin diye, kaçırmayalım diye. Beni takip ediyorsunuz. Ben Evet, biliyorsunuz evet. çok erken Evet, çıkamam yola ben. Evet evet. Doğru söylüyorsun. Öyle bir şey oldu. İhtimalleri Arkadaşlar da bırakmadık. İhtimalleri bırakmadık ya. güzel oldu. Benim Ulupamir normalde aslında rotama eklemeyi düşündüğüm bir yerdi. En olmadı böyle hani bir gider görürüm devam ederim diye düşünüyordum. Ama bugün normalde böyle kar yağışı gösteriyordu. Bu taraflarda Erciş, Ahlat yolumun üzerinde. Dedim ki ne kadar gidebilirsem o kadar giderim diye. Bugün de şansımıza çok şükür yani hani kar yağışı falan yok. Soğuk yine soğuk. Evet. Ama en azından kar yağışı yok. O zaman dedim tamam daha uzun sürebiliriz. Haydi Ulupamir'e Ulupamir'e gidelim Kırgız diye. köyü. Kırgız köyüne. Aynen Kırgızköy. Aslında tarihini Atlara binip orada gidiyoruz. dinleyelim. Tabii Çok ki de, güzel bir anlatırız tarihi, detaylı. isminin nereden geldiği vesaire hikayeleri var. Aynen. Motorları atlayalım o zaman. Atlayalım. Gidelim. Ulupamir'e gidelim. Biraz orada böyle dediler ki kımız da ikram ederiz. Dedim ki var mı? Demir atlar da hazır. Evet Demir evet atlar da aynen hazır. devir atlar da hazır. Ben daha önce hani o bölgelere vesaire falan gitmedim. O yüzden de oranın yöresel şeylerini deneyimleme fırsatım olmadı. Ama böyle bir şans varken o zaman hadi bakalım dedik. Ulupamir'e doğru beraber 3 motor olarak sürüyoruz. Buradan ne kadar sürüyor? Bir 28 kilometre. 28 kilometre. Tamam. Haydi o zaman yola çıkalım. Şöyle zeka küpü şeyini 3 dakikada yapan çocuk, eldivenini 3 saatte giyemeyen ben. Oh, hazır. Tamam. Teşekkürler her şey için. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bu arada şöyle bir şey oldu. Kaldım otelde de. Akşamleyin şimdi işte geldim ben burada. Erciş'te bir öğretmen evi var normalde sahil tarafında. Güzel bir manzarası da olan yer. Ben özellikle hani o manzarada kalmak için de aynı zamanda önceden işaretlemiştim orayı. Fakat maalesef ki önceki videoda gördüğünüz gibi gittim oraya fakat tadilattaymış ve ben böyle kaldım. Nerede kalacağım diye. Hava soğuk, karardı falan bilmem ne. Neyse ondan sonra burayı buldum. Gelmeden önce aradım. Yer ayırttım. Saliha Özkan diye. Ondan sonra geldim buraya. Giderken selam verdiğim arkadaş vardı işte resepsiyonda. Baktı böyle. Dedim ben aramıştım, ayırttım işte Saliha Özkan diye. Baktım. Dedi gerçekten mi? Ben dedi daha dün dedi sizin videonuzu izliyordum ya dedi. Gerçekten çok şaşırdım şu anda çok mutlu oldum falan diye. Ya böyle çok güzel tatlı karşılaşmalar oluyor. Bunlara gerçekten bayılıyorum ve yani en çok da şunu duymayı çok seviyorum. Mesela videolarda vesaire de ben böyle genellikle hani merkezden uzak ve çok böyle gitmemi beklemediğiniz yerlere giriyor çıkıyorum ya. Yorum olarak videonun altına yazıyor ki diyor köyümden evimin önünden geçtin diyor. Hani hiç beklemezdim oradan geçmeni. Ya da böyle hani hiç beklemediği yerde beklemediği şekilde karşılaşmalar oluyor.
O beni çok mutlu ediyor. Neredeydi bak mesela, hatırlayacağım şimdi. Niğde değil. Ay hangi şehirdi? O kadar fazla şehir gezdik ki her gün başka bir şey, her gün başka bir şey. Artık gerçekten hatırlamaya hani şeyim olmuyor, yetmiyor beynim. Bir yerde ben kalacak yer arıyorum. Gittim öğretmen evinde yer yok. Olur mu olmaz mı? Kalabalık çok, yer yok. Neyse ben böyle iyi peki o zaman görüşürüz, kolay gelsin falan derken bir tane kadın arkadaşım geldi böyle, inanmıyorum dedi. Saliha sen misin? Evet dedim. Çalıştığım yerde diyor hep böyle pencereden dışarıya bakarım ki hep belki sen geçersin bu bölgelerdesin, belki denk gelir yakalarım seni diye diyor. Ve şu anda sen benim kaldığım yere mi geldin diyor. O da öğretmenin evinde kalıyordu. İsmini hatırlayamıyorum maalesef ki. Da kardeşleri de vardı. Motosiklet kullanıyorlardı, seviyorlarmış. Onlara böyle küçük selam etmiştik falan. Çok tatlı bir arkadaştı. Sağ olsun odasını paylaşmıştı benimle. Onunla beraber kalmıştık bir gece. Buradan da izliyorsa ona selam olsun diyorum tekrardan. Ve Ulupamir'e doğru Erciş'ten yola çıkıyoruz. Ulupamir'e gidiyoruz. Çok iyi. Harika ötesi ya. Allah delirirsin. Delirirsin. Çok güzel yerlerden geçerek devam ediyoruz. Tatlı bir köy var. Buranın adı İşbaşı'ymış. Umarım bu video pazartesi günü yayınına denk gelir. Çok özür diliyorum hepinizden ama. İşbaşı yaptınız mı kuzularım? Evet, Ulupamir'e dönüyoruz şu anda. Kar yağmaya başladı ve fena yağacak gibi. Bakalım. Yani Ulupamir'de çok uzun duramayacağım. O saat 4'e geliyor. Abi deminden beri konuşuyorum ve onu çekmedim ya. Abi döneceğim ya. Çok güzel yerlerden geçiyoruz arkadaşlar. Ben ikinci sefer söyleyeyim, çalışıyor değil mi? Ha. Bak arkamızda bir baraj. O barajın ne olduğunu bilmiyorum. İsmine bakmamıştım çünkü buraya geleceğim son anda plan değişikliği olunca. Yalnız burası var efsane bir yol ya. Burayı baharda düşünsene. Yemyeşil her yer böyle ve hani şu çok güzel bak. Şuradaki dağlar karlı falan değil. Hiç kar yok neredeyse ama arka tarafı fırtına kıyamet. Çok güzel duruyor o yüzden. Aa bak geldik gördük. Dur şuraya bir tane sticker yapıştırayım mı? Sticker yapıştıralım. Anam. Uzanabiliyor muyum? Hayır size vereyim o zaman tamam. Dünya gezgin gelmiş. Vay maşallah. Vallahi. Valla Salih Özkan geldi. Valla Buralardan bir Salih Özkan geçti de. gel. Vallahi. Abartmıyoruz ya. Hayal gibi bir şeydi. Gerçekten mi? Ya cansınız ya. Gerçekten hayal ya. Vallahi cansınız. Sizi ya nasıl bulacağız? Nasıl şey yaparız? Gerçekten hayal. Ne güzel oldu işte. Vallahi dünden beri heyecanlıyım. Vallahi ya cansınız. Kapatmıyorum. Geçelim o zaman ısınalım en azından. Vay be. Ulupamir'e de gelmiş olduk. Değil mi ne? Ulupamir Mahallesi Cami. Konuk evi varmış şurada. İnşaatlar var. Tamam. Şuradan geçelim.
O taraftan çantalarla geçemem. Çok güzel oldu yalnız ya, var ya, iyi ki gelmişler. Bu kadar böyle seviliyor olmak, değer veriliyor olmak o kadar güzel bir şey ki, bak burnumun direği şu anda sızlıyor. Hakikaten. Buradan sabahın kaçında, 8'inde mi çıkmışlar ya? Ne? Allah. Ön lastikler bitik. Dönme dolap şeklinde gidiyoruz. Çamurda falan. Ya mutlu ediyorsunuz beni gerçekten. Çok değerli benim için ya. Bu arkadaşlar da öyle, sizlerin destekleri de, değer veriyor, seviyor olması da. Yolda karşılaştığımız zamanlarda da. Çok güzel bir şey bu. O benim burada yalnız lastikler beni harap edebilir. Hele şurası. O ayak bile kayıyor buranın. Toprağı çok kötü. Yanlıya yanlıya gidiyor. Ben motoru şurada bıraksam oraya da çık. Ayağım bile çok kayıyor. Benim lastikler buna uygun değil şu anda. Motoru şuraya çıkartayım mı ben? Hangi nereye? Şu yolun oraya en azından. Ha? Şu çapraz, bak sen direkt hiç kaymadan gitmişsin. Dişli lastik. En azından biraz destekli. Bir de çok ağır ya. Bir dakika, çok... Dur. Allah. Ayak bile kayıyor ki çok. Lastikler direkt toplamış bile. Bunu buradan 2 kişi kaldıramayız. Sana bir şey olmamıştır. Değil mi? Bana bir şey olmadı. Zaten devrileceğini anladım ama şu çantanın içinde Gel hocam, bir dakika. patlayabilecek şeyler var. O çanta öyle durmamalı ya. Arkadaş geliyor da. İnşallah patlamadı içinde. Kör var. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle tutabilirsen ben de yapacağım. Ayak duruyor. Tamam. Şu arka sesi söylemeyin. Ama tek işte. Aman pardon. Sen Şuraya hayır döneceğim. Çok şuraya bir şey olmaz. Böyle bir rahat olun. kayıyor. Böyle bir şey olmaz. Düşün. Burada rahat olun. Tamam. Şimdi. Güzel. Bak var başka. Sever. Küçük bir aksiyonla yine. Ben biliyordum böyle olacağını. Ulupamir'e geldik şu anda. Kar yağmaya başladı tekrardan. Umarım burada mahsur kalmam. Şimdi bir sürprizimiz var size. Bana da sürpriz oldu. Bakın burada ne var. Şurada güneş bulutların arkasında. Bir otağı var burada. Ne özel bir otağı mı diyor, deniyor sizde de? Evet, otağı diyor. Bir de bozu diyorlar. Bozu. Boz olduğu için bozu diyor işte. Aha. Bu Oo, işte yazın böyle. serin, kışın Evet, sıcak evet. tutuyor yani. Binada yaptığımız strafor gibi yani. Evet. Isı yalıtım gibi. Çok da güzel, bakar mısın detaylarına? Vay, hiç bozulmadan kalmış. Şuraya bak ya, Türkiye'nin bir bağrındasın, ortasında bir yerde. Yazın gelsin Kırgız güzel. şeyi yaşıyoruz. Kamp yaparız yani. Oo, vallahi Güzel olur. süper olur. Oo, ayakkabıları çıkaralım o zaman. Eğilerek diyorsun. Hele değil mi? Şimdi eğilmenin sıcağı şeyini anlatacağım. Kaç- Kapıdaki şeyini anlatacağım. Ha, hikayesi var. Ha. Acaba
kaç santime kadar kurtarıyor? Vay. Hocam bunun boyuzu yüksek. Normalde her insandan yüksek, küçük yapıyordu. Neden? Burada gelen kişi saygı yapması için var. İsterse Hane paşa sahibine- gelsin, isterse kim gelirse eğilerek gidiyor gelsin. ya. Burada Hane sahibine Hane saygı. sahibine- Çok güzel. Bu evden girerken saygı başlıyor. Yani bu o yüzden bu kapı küçük oluyor. Evet. Yani herkes eğilip gelmek zorunda. Biz kalıyor. anca o kadar Ya bir de sizin boyunuz uzun, sizin bir de düşün ya. Bu bir de hocam bu şeyler bunlar el emeği. Bunlar şeyler de evet. Bu şunları da motifleri zamanında Koçbaşı olarak yapmışlar. O da hani orada doğanı esinlenerek hani her şeyde bir mana var yani manasız bir şey yok Evet. yani doğada. şunlar el emeği, El keçeyi yapması Keçeyi da de. el emeği değil mi? Emeği, tabii, Tamamen. tabii. Bir de buna biz tündük diyoruz. Tündük. Evet, tündük dediğimiz bu kışın işte buradan soba yapıyorlar. Burada işte şey yapıyorlar. Ondan sonra işte bunu hem saat olarak kullanıyormuş. O zaman da burada bir direk oluyor. Saat olarak kullanıyor. Ha, şey var ya, güneş saati oluyor ya Evet, mesela evet. güneşin. Ateş Evet, tam tabii. ortada yakılıyor. Evet, Aha. evet. Burası da. Bir de eskiden Isınma de sistemi. babamdan anlatıyor işte burada diyor tekelerin birbirine savurduğunu izliyorduk diyor. Dağlar büyük ya. Çok manzara oluyor şöyle. Vay. Normalde burası açık mı oluyor o zaman? Tabii ya. Bir de bu bu da bağlantılı seyyar yani istediği yere göçebe olduğu için, göçebe hayat olduğu için Evet. bunlar böyle katlanabiliyor. Bunlar katlanıyor, bunlar buradan ayrılıyor. Buradan bunlar ayrılıyor. tamamen 3 parça, 4 parça işte. aynen. Ha, şey yalnız var. böyle iyi işçilik ya. Şunların da Evet. ucu böyle tek tek geçmeli. Burada yapılıyor hocam. Bunların bir de Köyümüzde bunların yapılıyor. Kolay değil ama. Tabii, yani bunun evet. kurulumu mesela ne kadar sürüyor aşağı yukarı? 3 saat. 3 saatte saat bitiyor mu? sürüyor. 3 saatte bitiyor. bunların hepsinin şeyi var. Diyelim Ben ki şey diye düşündüm. bu var ya, bunun isimleri var hepsini ayrı ayrı şey yapıyorlar. Örtüyorlar. Mesela bunların buna uğuk diyorlar. Uğuk. Bunlar kerege diyorlar. Özel bir ağaçtan evet, mı? ağaçtan yapılıyor. Çam, meşe olur. Daha kaliteli ağaçlardan yapılıyor. O zamanlık. İşte bu da süs. Bunlar da süs emeği gibi süs. Çok güzel. Bu da öyle galiba değil mi? Bu da mı süs? Misafir oturma şey var. Misafir küçük olsun, büyük olsun eve baş Benim baş köşeye köşe- Öyle mi? Bunun tam hizası var ya hocam. Evet. Orası baş köşe demek. Baş köşe. Yani istese yaşı küçük, büyük misafir gelen kişi baş üstüne oturmak zorunda. Misafir olarak gelen Evet, kişi Türklerin- saygı göstererek geliyor ama Geliyor. aynı şekilde de Tabii. ev halkı da Aynen. gelen misafire Evet. öylesine büyük bir Evet, saygıyla evet, evet. karşılıyor. Yani Çok güzel değil mi? Yani Türklerin yaşantısında gerçekten bu saygınlığa, Çok, kültüre evet. vermiş. Ya bu sistemden dolayı hani Türkler devlet kurabilmiş yani. Ben Evet, evet. ondan inanıyorum gerçekten. Ya bu kadar harika bir şeyle düşünmesi. Değil mi? Çok ince Çok detaylar kolay bir şey ama değil yani. Evet, çok güzel detay. Mesela Evet. bunların yapılışı. Bunların misali Kristan'ın şeyinde de var, bayrağında da var. Bu 40 tane uğuk diyorlar. 40 tane yiğit yani Kürşat'ın filan. 40 tane mi uyuk var bunlarda? Evet evet 40 tane oluyor standardı. O şeyden olduğu için bu 40'tan olacak. daha fazlaymış gibi duruyor. ya 40 diyor isimlendiriyorlar. Belki 40 tane fazla Burada olabilir. 40'tan fazla varım Fazla değil mi şu var, anda? Ha. Ama işte 40 diye şey var Türklerde. 40 diye bir gerçekten 40 seviyor Evet, yani. 40 isim aynen 40 yıl hatırı olur bir Evet, kahvenin. aynen, Hani 40 aynen. bizim için aynen Türkler için önemli. Evet. Merhabalar. Benim kardeş. Öyle mi? Merhaba, memnun oldum. Vallahi çok güzel ya. Evet. Ve bak, ya ilk geldiğimde mesela ayaklar birazcık sadece şey yapıyor ama içerisi Evet. bak ellerim yani hiçbir şekilde üşümüyor. Yok. Tabii tabii. Isındı ellerim direkt Öyle yani. Yalıtım görevi yapıyor Yalıtım bu görevi yapıyor. keçeler. Çok farklı dışarısı Evet, buz evet. kesiyor. Evet, Şu an burası çok iyi. Yani bu kışın bile sıcak tutuyor. Evet. Bir de ufak bir soba oldu mu burada Değil mi? hiç üşümesin. Tam Aynen. doğal bir kamp Yazın da yeri. serin. Evet yazın gelseniz burada tam Çok kamp güzel. yeri. Ay, yazın da geliriz inşallah ya. Bu zamanı da güzel ama tabii tadını çıkarmak için daha zamanlı olur ama güzel oldu ya. Vallahi Hadi çok hoşuma gitti. Şu baş köşeye bakın. Başka şey. Bir de baş köy oturmazsa Ay, ben ayıplar yani bizde. Teşekkür ediyorum. Cansınız. O zaman şu an tam böyle hani Kırgız kültürünü yaşama ve yaşatma. Evet. Oo, bak orada ne görüyorum. Hocam bu bizim
içer misiniz? Sütlü çay genelde. Biz Kışın köydekiler içiyoruz. komple herkes sütlü içiyor. çay içiyorlar. Öyle mi? Evet. Normal çay değil mi? Siyah Normal çayla çayı süt karışımı. Süt karışımı, evet. Ben Hindistan'da çok fazla He. içtiğim için Ben sütlü dedim çay. biliyor dedim. Aynen, aynen. Hindistan'da. Türkiye'de çok fazla yok. Hani o şey de Hindistan'da bayağı Evet. güzel de oluyordu. Tamam. Hocam buyurun. İsteseniz Teşekkürler. Bu kaya tuzu var, isterseniz biraz Çay- Öyle mi? tuzlu içiyoruz. Tuzlu Çay- içiyorsunuz. Evet. içiyoruz Şöyle biz. şu şekil. Buyurun. Hani çayın kokusu gelmesin. Biz tuz içiyoruz. Şekerli içebilirsin. Tadını dengeliyor hocam sadece. Şöyle yapılıyor hocam. Kaya tuzu. Şimdi ver. Çay içiyorsun mu? Size şey yapayım. Ben önce şöyle bir tadına Tamam. bakıp ondan sonra bir de farkını Tamam. görmek istiyorum. Şöyle içinde dolandırdınız. Evet. Ondan sonra Dolandırdıktan sonra içiyoruz. içiyorsunuz. Evet. O zaman afiyet şifa olsun. Sağ olun. Size istesen şey yapıyorduk da bizim Hocam sütlü bizde çay veriyoruz. mesela pek kahvaltı kültürümüz yani var da şimdi bizde genelde kışın çayın içine böyle tereyağını atarız. Şunlar bizim kendi ekmeğimiz. Çörek. Tokoş diyoruz biz buna. Ne kokoş mu? Tokoç. Tokoç. Evet. Evet. Şunu şey yapıyoruz mesela şöyle banarak sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltı niyetine. Hı hı. Aynen. Güzel şey çay poğaça eşliğinde. Aynen o şekilde düşünebilirsiniz. Ay çok güzel. O zaman deneyelim. Dizlikler var olduğu için şuradan dizimi kıramadım. Çayın içindeki süt kımız mı? Yok. Normal süt inek değil mi? sütü. İnek sütü. Evet. Oh, sıcakmış biraz da. Kımızı da getirdik. Deneyelim Onu diye. deneyeceğiz. Kımızı size Kırgızistan'dan mı geliyor yoksa Kendimiz Burada yapıyoruz. kendiniz yapıyoruz. yapıyorsunuz? Ha. Burada Atlarınız var o şeyde. evet, bir köylümüz bunu sağıyor. Yazın atımızı bineriz, kışın kesip yeriz hocam kısacası biz. Vallahi mi? Bu at Çok acı oldu maşallah. at eti burada meşhur. Vallahi. Evet. Kışın yiyoruz ama sadece. Evet. Ya bu gelenek olmuş yani yadırgamamak lazım. tabii. yani. Ya Yapılar. tabii ki o artık şey kültür gelenek. Yani şöyle bir şey var. Türkler atları yediği için haşin ve asil oluyordu yani. İnsan ne yediyse o insan etkiliyormuş. Türkler de yiyormuş. Sultan Nazar Bey demiş işte Türkler siz gittiniz de biz atı kesip burada kaldık falan. Anadolu'da Mizah yapmış. Onun gibi Atınızla- Ha. Siz Anadolu'dan atınıza binerek gittiniz, biz atımızı yedik kaldık Anadolu'da. Anadolu'da Ha. kaldık işte. Ya, o misal. Demek ki. Bak işte. Ya bizim işte köy normal 3000 hane var. 3000 nüfus var. Nüfus var. Evet. Yani köyde sadece. 400-500 kadar hane var. Ha, evet. gördüğünüz gibi. Evet. İşte hayvancılık yapılıyor. Genelde çok at besliyorlar. Kökberi oyunu var. Ha. Post alıyor işte bir yere gidiyor. Dönüyor işte. Evet. Ha, Post Burası oyunu. Kökbörü oyun sahasıydı. Artık bu köyün içinde olmaz diye Öyle mi? dışarıya Köyde taşıdılar. biraz tehlike oldu ya. Niye? Oldu. Yani Atlar- atlar isterseniz sağ Çünkü dışına oyun dediğimiz köyün içine giriyor. savaş oyunu bildiğiniz. Evet, Savaş evet. oyunu. Evet evet. Atla savaş. Yani o gelseydiniz o zamanlarda daha içerikli video çekerdiniz. Ama biz O zaman da döndüğümüz kadar inşallah. anlatalım. Evet, At bizim için çok evet. önemli. Çok önemli tabii ki değil mi? Ya bir de atı bıraktık. Motosiklete başladık. Atlar şey normal atta demir ata. Demir ata Geçiş başladık, yapmış evet. oldu, Koca köyde 2 aynen. tane motorcu biz varız işte. Vallahi. Evet. Yani çok şey Biz yaptık. gönül Beni, verdik bu işe işte. Çok güzel benim ama ne motorum güzel. ayı devirdi. Maşallah yaşadık O ya. hikayeyi de dur, o hikayeyi de dinleyeceğiz. Şu birazcık soğumuşsa eğer şunun hemencik bir tadına bir bakayım. Hem tuzlu hem tuzsuz. Şimdi bu normal siyah çayın sütlü hali. Şeker falan yok. Şeker falan yok hocam. Bir de kaya tuzu var. Kaya tuzunu şöyle içine biraz böyle bandırıp şey yapıyorsun değil mi? Yapıyorum. Dolandırıyorsun. Yeterli hocam. Çok da tuzlu. Çok da tuzlu olmaz. Acaba nasıl olacak bu arada? Gerçekten hiç denemedim. Tadını dengeliyor. Tuzlu. Bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hindistan videolarını izleyenler hatırlayabilirler ama Hindistan'ın bir bölgesinde de Şeker açalım. bu
tuzlu tereyağı kullanırlardı çayın içerisine. Burada siz de dediniz değil mi? Tereyağı vesaire de koyuyorsunuz Evet, tereyağı tereyağı. içine, Ama çayın kışın içine. daha iyi oluyor. sıcak Hindistan'da Hindistan'da bir bölgede böyle tuzlu tereyağı koyarlardı çayın içine. tutuyor. Ben onu diyordum, çok izlediniz mi? Hocam. Evet. Allah şey yapmak istemiyorum da. Arkadaşlar ne gibi biz çok eski takipçiyiz. Ya ben Sağ motora olsunlar. başladım. Sizi takip etmeye başladım. Vallahi ay Evet. ne güzel ya. Vallahi Evet. çok büyük Ben bir yani mutluluk sizin benim buraya için. gelmemiz bizim için biraz hayaldi yani. Ya ne Geleceğimiz- mutlu. Ne kadar güzel oldu ama. Yani Vallahi Kars'a ayağınıza kadar sağlık. geldik. Buraya gelir mi gelmez mi? Baktık. Asıl geldik. sizin Güzel ayağınıza oldu. sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Ne de- kardeşim, Ya hadi. siz ya şey olduğunda hani ya belki burayı işte hani görmek için gelip ondan sonra dönebilirdim hani denk gelmemiş olsaydık. Evet. Böyle olunca hani bir sürü şey de öğrenmiş olduk. Çok daha güzel oldu evet, böylece. Yani siz de şey oldu. Yolunuzda koy ama güzel oldu yani. Güzel sizin oldu için de yok tabii. güzel oldu. Vay neme. Şeye gizli aşağılar mısın? O yaylı mı eline bakacaktır. Bu ışık bile. Tuzlu halinde denedim. Değişik. Belki ama tuz bayağı bir etkili olmuş hemencecik. Çok fazla bandırmadım diye düşünüyordum. Ben şöyle birkaç kere çevirdim fakat bayağı bir değiştirmiş. Değiştirelim çayı. Yok hayır dökmeyelim yok. İçerim ya ben neler yedim. Ben neler yedim neler içtim bu mu koyacak bize. Tadına baksana. Ha bir de şunun Şöyle neydi isimleri ne demiştik? Tokoç. Tokoç. Bu da Kırgızistan'ın çöreği diyebiliriz değil mi? Evet, evet. Tokoç. Evet. Bir de bizim pişi miydi? Neydi? Bizde pişi de yani Bizde pişi de borsuk deriz. Borsuk deriz. aynısı Yağda şey mi? bizde genel düğünlerde oluyor. Aynı şey. Ha. Kızgın yağda şey yapıyorlar. Onu yapılıyor. Genelde düğünlerde, güzel günlerde onu yapılıyor. Ha. Piş yapılıyor. Pişi. Evet, evet. Birçok yerde var aslında farklı ülkelerde de yine onun yani Evet, pişi evet. şey var isimleri farklı Evet, oluyor. evet, tabii. Evet. Bizde Şimdi tokoş. Bağırsak diye, borsuk diyor. Tokoç. Tokoç. Kokoş diye ismi çok özür dilerim ama kokoş Evet, diye isim evet, geliyor. evet. İsim o. Karıştırıyorum böyle. T ile. Tokoç. Aslında bizim dilimizde yakın zaten. Hı hı. Biz de dilimizi hala konuşuyoruz. Tabii buraya gelince de çok Bu arada bunun tadı baya güzelmiş. Çok yağlı değil. evet. Hiç mi yağ yok? Çok hafif yağ. Var. Çok hafif yağ var. Muhtemelen uzun süre bayatlamayacak türlerden değil mi? Evet, çok iyi Evet. biliyorsunuz. Aynen. Ayrı bir lezzet oluyor. Bu kez şu çayın Çabuk. içine böyle sertleşiyor hocam. Hı hı, Şu çayın aynen. içine böyle şey yaparız. Bandırıyorsunuz. Yo, bandır böyle bırakıyoruz sonra kaşıkla böyle yeriz. Ha. Bunun bayatlamış hali daha lezzetli aslında. Değil mi? O böyle daha çabuk kırılabilir bir hali Evet, evet. olur. Aynen öyle. Şey gibi bebe maması gibi Evet evet. olur bu kez öyle içinde değil mi? gömeriz gider. Çok güzel. Bir de o zaman Bir de yani bizde- bu bir halde de çok yemek güzel. olarak bizde en çok et yemekleri seviliyor. Değil mi? Tabii. Evet. Hocam bizde Atlara götürün siz. şimdi bir de biz hep et hocam. Düğünde mesela 13-14 tane koyun kesiliyor. Valla. Evet. Bu kadar. Evet. Bu köyde mesela. Evet, 3000 nüfusa. Tabii. 13-14 tane. Bayağı 23 yeniyor o tane, zaman. Yeniliyor 23 tane. çok. İyi de yiyorlar o zaman. Hemen hemen her gün bir kişi yemek verir, şey verir. Valla. Adak verir, Yok şey diyor, yapar. mesela ben bir tane oğlum oldu. Önce kızım oldu. Maşallah. Kızım oldu Allah diye bağışlasın. sağ olun. Kızım oldu diye bir koyun kestim. Sonra yürüdü diye bir koyun kestim. Gerçekten mi? Sonra saç toyu var bizde kızlara. Hı hı. Saç toyu var. Saç toyu yaptım diye bir koyun kestim. Gerçi Evet. saç toyu ne oluyor? Saçı uzuyor ya ilk defa uzadığı için Hı. kız Bir de kızlara özel. Çocuk yürüdüğünde yürürken bile ona toy yapıyor. Şeyine şey bağlıyor. İlk ayağına ip bağlıyor. Bir de onu kesen kişiye hediye veriyor. Allah Allah. Evet. Yani gelenekler hala devam Çok ediyor. bayağı o zaman hani Tabii, farklı farklı yani nasıl diyeyim bizim bildiğimiz standart kültürden çok farklı Çok gelenekler evet, var evet. değil mi? Sen çocuğu ilk beşiğe koyduğun zaman beşik toy diyor. Toy diyor. Bizde toy demek şey demek. Eski Türkler'de toy var. Hı hı. Toy kelimesi. Bizde toy düğün demek. Yani o çocuğun ilk beşiğe konulduğu zaman Hı hı. onun ninnisi, onun belli bir şeyleri var. Hmm. Yani oradan şey ne yapıyordu? Şamanızda kalma şeyi de var. Evet. Ninniler Tutuyor, şöyle şeyler mi? Bir Ritüel takım şey, ritüeller var işte. ritüeller Aha. var şey yakarlar. Zikir. Tütsüyü yakarlar. İşte kötü şeylerin gitmesini isterler. Bu da işte Değil mi? Şamanizmden Şundan kalan kalan, tabii ama ortak tabii şu şeyler de an olduğu için. Müslümanlık
Şu anda Var, uygulanıyor tabii. mu? Hani Uygulanıyor, hala devam ediyor. devam Bütün ediyor. kültürlerimiz hala. Evet. hani o şeyler, ritüeller vesaire de devam ediyor. Hani Bir de- Müslümanlık olmasına Evet, rağmen Tabii. hani onlar çünkü Oluyor aslında ama tatlı şeyler Tatlı değil mi? şeyler Evet yani evet. bu şeyler Bizim değil köy yani. bu şamanizm geleneğini biraz İslam'a uyarlamış yani. Yani aslında Burada Türkler şey var. İslam'a daha yakındı yani. Çünkü baktığın zaman Türkler yaşadığı kültürün Türklere yakın olduğunu bildiği için Türkler yani İslam'a daha çok çabuk adept olmuşlar. Evet, yakın yani Yakın, aynen. evet. Ya çünkü çünkü mitolojide çok tarihten gelen bir zaten birliktelik var. Değil mi? Öyle bir şey Arap çok. puta taparken Türk göğe bakıyordu. Evet. O. Gökler. Aa çok Öyle bir güzel. şey var, evet. Vallahi ne güzel oldu ya böyle. yani bizim burada ya işte 82'de falan gelindi 79. Sovyetlerden dolayı geldi. Şimdi bir dakika. İshak Paşa Sarayı'nı ilk paylaştınız. Ben Nurullah'ı direkt aradım. Benim Salih Özkan burada. Ben mesaj Ne yapalım dedim. Mesaj dedik üst üste hem beğeni hem mesaj yapalım. Belki dikkat çeker görürüz dedim. Sonra Üstelik bu o şeydeyken Doğu Beyazıt tarafındayken de çok fazla telefona bakmadım. Birazcık işte hani hatta Doğru. onlar daha da geriden gibi olmuş oldu. Yo, tahmin ettim Biraz zaten. işte YouTube tahmin videoları falan benim çok fazla vaktimi alıyor, Doğru, şey oluyor. doğru hocam. Başka işte işler vesaire Vallahi de ben olunca. hep Normalde Şuradaki şimdi Şu- muhabbet ediyorduk da şu motiflerin hepsini şu bir motiflerin hepsinin bir anlamı anlamı var. var. Hı hı. Koçbaşı diyorlar. Bize koç korok diyorlar. zor, Yani- zordu. Şu kalpak giymiş, iki elini böyle hani manası söyler gibi başına kalpak Şöyle. var. Şöyle gibi. şöyle şekilde. oturuyor. Şöyle Evet. oturmuş gibi. Yani insanlar yaptığı işin aşkla ne kadar desenlere vurduğu belli zaten. Değil Yani mi? gerçekten kolay şey değil. İnsanlar yaşadığı doğanın, insanın gerçekten desenleri kilimle işlenmiş yani. Aynen. Ama doğayı benimseyen kültürlerde genel olarak hani bunu görüyoruz. Evet. Doğayı ve kültürü yaşadığı işte motifleri olsun şunları bunları her şeye nakşediyorlar. Evet. Ve onunla yaşıyorlar, yaşamaya Tabii, devam tabii. ediyorlar. Hayatın her yerinde görüyorsun Ya yani. bu O çok sen güzel. türkülerde de kilim dokudum. Hani bu türkülerde de şey olsun insan ne iş yaptıysa yani aşkla Evet, yapmış. evet. Onu özenle yaptığı için yaptığı işini göstermeye çalışmış. Aynen. Ama Yani buraya zamanlar şöyle böyle. hani bu otağı da mesela öylesine bir şekilde de hiç desen vesaire olmadan bir şekilde de dizayn edebilirsin Yani şey böylesi. tabii. Ama mesela böyle ne kadar güzel Yani bambaşka yaşadığı duruyor. resmi şey yapmış. Koçbaşı, Evet. koç korok diyoruz. Bunların daha da iyi biliyor. Şu ne oluyor mesela? Bu da ne? böyle Bu ayrı bu şey o, Bu tam desen. tam desen bu yarı desen bu kapalı desenine bu şekil vermiş yani bu motif. Bu Anladım. ayrı bir motif. Bu kapalı motif. Bunun içlerine süs olmak için oluyor. Hepsini tabii anne babamız daha iyi biliyor. Hepsinin isimlerini tabii de çok. Biz daha duyduğumuzdan onlar bunların yani ayrıntısına kadar biliyor. biliyorlar değil mi? Biz yolda birisini bulamadık olsaydık daha iyi şey yaptık. Ha şöyle güzel olurdu. Güzel olurdu. Size daha çok anlattı ama bizim Bir sonraki bildiğimiz gelişimize kadarıyla- inşallah hatta böyle bahar zamanı falan 81 rekoru bir kıralım Şunlar ondan da sonra. süs yani. Yani sizin dediğiniz gibi. Yani bunu bir boş yapabilir ama tabii o zamanlar dekorasyonda şart yani. Evet. Yapmak zorunda yani. Mesela bu da böyle at kuyruğu gibi de olabilir mesela. Hani bilmiyorum gerçekte var mı öyle bir şey ama Ya at bu- kuyruğuna benziyor mesela. Hani Evet, ben evet. olsam derim ki hani öyle bir şey olmasa bile derim bu da at kuyruğundan gelmedi. Bizim kültürümüzde at önemli ya diye. Doğru. Onların işte tündük diyorlar buna. Yani bu bizim simgesi yani. Evet. Hristiyan bayrağında da var. Büyük bir evet, simge var. Bunu taşırken bile bunu başka bir hayvana tek taşıyorlar. Çünkü neden? Öyle mi? Bu yukarıda kaldığı için gök bayrak olduğu için kubbe bu kubbe üstü Hristiyan gibi. bayrağı zaten şu olduğu şekli. için Evet. Bu Doğru. dünyanın çatısı anlamına geliyor. Değil mi? Ayrıyeten. Ya bak bu saygı olayı Yani- beni çok etkiliyor gerçekten. Evet. Böyle küçük detaylara duyulan saygı, evet, özveri çok başka bir şey. O zaman şimdi şeyi de dinleyelim mi? Ulu Pamir ismi nereden geliyor? Buranın tarihi Evet, neden? evet. Burada Türkiye'nin böyle ortasında bir yerde Evet. Kırgız köyü var diye. Şimdi bizim 1982'de işte aslında 82'den de önce bizim geliş tarihimizdi. Ve orada Sovyetlerden dolayı göç etmek durumunda kaldık. O zamanlarda zaten ulu göç oldu. Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler falan. Onlar geldi. Bizi de işte ilk başta Adana'ya getirdiler. Adana çok sıcak olduğu için biz sıcağı seven insanlar değiliz. Soğuk yerden geldiğimiz için bizi ondan sonra buraya yerleştirdiler. Burada Van'ın Karagündüz diye bir beldesi vardı. Orada
Orada bir müddet yaşadık. Yaşarken de işte buraya köy kurulana kadar orada kaldık. Ondan sonra bu köye taşındık. Geçim kaynağımız olarak ilk başta hayvancılık, sonra işte koruculuk var bizde. Jandarmaya bağlı. Evet. Onunla beraber işte yaşayıp gidiyoruz. Kültürümüzü, örf adetimizi, dilimizi, hiçbir şeyimizi kaybetmedik çok şükür. Kaybetmeye de niyetimiz yok. Evet, ara ara ben Aynen. duydum mesela bakın şimdi Kırgız. Türkçe konu gayet Evet. güzel bir Türkçeniz var maşallah. Ama arada da böyle hafif bir Kendi aramızda hocam normal Türkçe hiç konuşmayız. Hep Konuşmuyoruz. kendi dilimizi konuşuyoruz. Öyle mi? Kırgızca, evet. Ha. Aynen. Yani evde hep Kırgızca konuşuyoruz. Dışarı çıktığımız zaman Türkçe konuşmak zorunda kalıyoruz. Benim kızım 5 Tabii. yaşında ana sınıfına başladı. Türkçeyi yeni öğreniyor. Yoksa hiç Gerçekten. yani. Öğretmeni bazen diyor işte ya Funda Türkçe'de biraz şey kaldı. Kızımın adı Funda bu arada. Vay vay. Hı hı. Ama isimler aynı. Mesela isimler Ha, isimler bizim Kırgız orada isimleri değil. sevdiğimiz Var isimler var. Hasan Öyle abi. mi? Manas ismi var bizim köyde. Toktogul. Ondan sonra Benim Elmira diye isim var bizim köyde. Saykal. Kırgızca isimler var. Ha. bir oğlumun da ismi Cantay. Evet. Cantay. Evet. Ha, oradan bir şey Evet. yapıyor. Ha, Cantay da mesela şey ısırmış modern gene. bir isim olarak gözüküyor ama Evet, hocam aha. benim 4. 5. kuşak babam. Öyle mi? Evet. değil, bizim şey var babalarda 7 kuşak bilmesi lazım. 7 kuşağa kadar akrabalarının seceresi Yedi- var. Yani, Yani 7 atanı evet, bilmek zorundasın. Yedi- Öyle mi? Yani öyle bir şartımız da var. aşiret. Biz Evet. uruk diyoruz. Uruk demek en küçük tohumu. Kırgızlarda uruk diyorlar. O da uruk dediğimiz aşiret. En ufak şey. Herkesin burada aşireti var. Bir şey oldu mu aşiret liderlerinin keneşiyle oluyor. Toplantılar oluyor. Bir şey yani Kırgız Köyde de hocam o şey işte var. bizde aksakal heyetimiz var. Evet. Aksakal heyeti dediğimiz. Yani bir olay olunca aksakal heyeti çözer. Yani tamam çok büyük Karakola olay gitmez. olmadıkça karakol, Karakola polistir, gitmeyiz. mahkemedir, adliyedir onunla pek işimiz yok. Çok şükür bugüne kadar da olmadı. Yani ufak Bak tefek güzel bir aynen hiç oraya olunca aksakалlar toplanır. Toplanır Aksakallılar. orada. Evet, Evet. Aksakallar toplanır orada sorunu çözer. Ben çözüyor mesela- mu peki mesela? Çözülüyor. Mesela ben evlenince ben kaç kere istettim. Kız vermediler. En sonunda gittim kaçırdım falan. Kaçırdıktan sonra kaçarak evlendik. Türk kültürü ya. Kaçarak Kaçıyor evlendik. Türk kültürünün her çeşidinde var. Benim sorunum işte aksakal heyeti geldi. Onlar toplandı. Ondan sonra kayınanam, kayınbabam onları getirdi. Onların elini öptük. Onlar bizim Barıştırdılar. barıştırdı. Şu an en sevdiği damadı benim. Ay maşallah. Çok Evet. güzel. Ne güzel. Yani burada her bir aşiretin bir aksakalı oluyor. İlla yaşı geç olması değil. Nasıl akıl, nasıl bir konuşması düzgünse akıl, nasıl bir Bilir kişi bilir yani. kişiyse o. Mesela köyde hani aşiret derken köyde diyelim ki köyde bir aşiret mi var burada yoksa Yok, birçok aşiret Birçok var. aşiret. birçok aşiret? Yani Kaç tane aşiret- aksakallı var Aşiretten burada? kastımız hocam şimdi onun Türkçesi bizde Uğur diyoruz da Uğur. Hı. onun Türkçe anlamı nasıl bir şey Bizde. ben de tam kestiremediğim için o Ben de yüzden tam aşiret onu diyoruz da. diyecektim, diyeceğim. Evet, aşiret değil aslında da. Biz Aşiret hep değil. böyle hani o Kürt kültüründen gelen aşireti vesaire biliyoruz. Aşiret dedin mi? Bizim Aşiret değil aklımıza o aslında. geliyor. Birazcık Boyacı mı vurdulu desek, kırdılı. artık Yani aile mi desek? Yani Ata aslında. Evet. Evet, Mesela Oğuzlar bölünmüş mesela. Kıpçaklar bölünmüş. Mesela kayı boyu. Dağdan dala bölünmüş. yani Doğru. mesela Kırgızlar bölünmüş. Bölündükten sonra asıl Kırgızlar işte Kıpçak olarak geçmiş tarihte. Tatar, Kırgız, Kazak. Sonra Oğuzlar falan derken Oğuzlar farklı. Ondan sonra Kırgızlar kendi aralarında elmanın en küçük tohumu gibi şeyler olmuşlar yani. Biz unuk diyoruz. Öyle şeyler olmuş. Ya o da ne de yönetim için. Yani aşirete O yakın isimlerin bile değil de çok güzel yani şeyleri çok var. ufak bir şey yani. Evet. O Ya da şey aşiret yapmak deyince bizim çünkü hani kültüre Aynen. artık hani Tabii aşiret Türkçeyi ismi tam bu- biraz farklı. Karşılığını oluşturuldu. bulamadığımız için aşiret. Evet. Ya Aşiret şey gibi büyük ata oluyor. ya da hani aynen Evet. aşiret. Yani bize aşiret dediği zaman büyük oluyor. Aşiret değil de ufak bir şey olmuş. O da nedir? Videonun başlığına yazacağım şey diye Kırgız aşireti. Türkiye'deki Ya aslında Kırgız hocam aşireti şimdi biz diye. Doğu Anadolu bölgesindeyiz ya. Hı hı. Ya şu an bir Eriş bölgesinde belki en büyük aşiret bizim köydür. Öyle belki. mi? Bence öyle Bak. düşünüyorum. Kırgız aşireti aşiret olarak sayılırsa eğer Hı hı. Kırgız aşireti biz buradayız. Evet. Hmm. Yani 3000 nüfus var. Evet. Dışarıda da nüfus var. Hı hı. Yani yakın Her 5000 yerde nüfus var varız yani. hocam. Her yerde varız. Yozgat'ta Yozgat'ta var. Ya Yozgat'a giderseniz oraya da gidin. Yozgat'a Oradaki gittim. Yeni Fakıl Yedi Fakıl da ilçesi var. Eğer giderseniz. 7 fakıl yok oraya gitmedim. Sol Orada altı. orada da Muhtarlar bizi var. biraz taşıdılar.
orayı taşınmamızın ayrı bir hikayesi Ama var. Yozgat'ta He. beni hiç Bayağı gitmek ileriye istemiyorum. gitmişler o zaman buradan Adana'dan Yo sonra. daha burası yeni mı? gitti de hocam. Öyle mi? Başka biraz şey var yani. Nasıl diyeyim? Biraz siyasi gibi bir şey. Aşiret. Ya Yozgat güzel de ama şey ya Yozgat hani çok bozkır ya çok şey. Evet evet Yozgat'ta Ha, çok... Cengiz Han demiş ya Yozgat'ı fethetmemiş çünkü o da biliyormuş filan. Böyle şey var ya. Cengiz Sanay'da Yozgat teyit geçmiş. Yozgatlılar Yozgat, Yozgat aşkımızı anlamıyorum. bak yorumlarda linç geliyor. İşte bu şey yapıp ben Ben mi linçleneceğim ya? Birazcık da siz linç. Dışarıya çıktık. Şimdi buranın içeride bahsettiğimiz bu işte atlarla olan bir hani oyun olarak adlandırılıyor değil mi? Börü. Türklerin savaş talimi yaparken rivayete göre Gökbörü diyorlar. Gökbörü de gök bizde mavi demek, börü de kurt demek. Yani öyle eskiden savaşa gidemeyen gençler yayla diyoruz bizim şeylerde. O tağlarda filan koyun kurdun postunu savaş talimi olarak yapılmış. Sonra gelenek olarak yapılmış yani. Sonra bir artık oyun şey olmuş, festival evet. haline dönmüş. Bir sürü şeyler var ama festival şu anda Ulupamir Köyü'de tek yaşatan biziz. Kulüp olarak gerçekten kendi imkanlarla yapıyoruz yani. Atları kendi şey yapıyoruz. Kristen'le üçüncülüğümüz var. Kökberi o altı spor olarak tek Ulupamir'de bir şey yapıyoruz. Bu sadece Ulupamir'de oynanan tek bir oyun. Tabii Nasıl bir Amerikan oyun oyundan daha tehlikeli gördüğümüz. Tamam şimdi biz videolarını demin baktık da dedim ki Amerikan futbolu çok affedersiniz halt etmiş yani bunun yanında hani denir ya çok hani hard bir şeydir hani kim kime dumduma giriyorsun direkt bu çok daha aslında tabiri caizse wild denilebilecek bir oyun nasıl oluyor? Aslında şurada da tam Burada yeri da ileride de iki Varmış. tane şey var. Yeşil Yuvarlak bir- daire şey var. Orası da çukur. Oraya gidiyor işte. Kalede oynuyorlar işte. 8'er takım oluyor. 4-4-8 oluyor. Tabii oyuncu değişikliği de oluyor. Onu da hakem belirliyor. İşte 3 saniye, hakem 5 falan saniye. da var hepsi Tabii sarı kart aklında. var. Tabii. Sarı kart Öyle var, mi? kırmızı kart var. Ama oyunun o zaman hani ana fikri şöyle bir at ve 4 kişi dediniz. Evet, 8 8 tane kişi, evet. 8 kişiyi oyunda iki Evet. takım olarak Evet. ve at üzerinde demin bahsettiğimiz bu koyun postu ama ben için Keçi postu. sordum. Ha keçi mi oluyor? Keçi oluyor. Keçi muğlak. postu başı kesiliyor. Baş kesiliyor. İç organı- iç organları Organlara duruyor. duruyor. Alınıyor. Sadece Alınıyor. iç organları alınıyor. Alınıyor. Ha, sadece iç Geri kalan organları bütün alınıyor. Bağırsaklar falan alınmıyor. Ha tamam ama yani onun ağırlığı duruyor aslında Duruyor. 35 baktığında. kilo. Vallahi. Evet. Evet. Oo. O zaman hani sadece ayak kası, kol kası. Tabii yani orada şey var. Atla vücut olmak lazım. Yani atın Çok iyi yularını kullanıyor olmak bırakıyor. lazım. Bırakıyor yularını. Koştukça at yularını hiç şey yapmıyor. Gerektiği zaman atın yularını çekiyor yani. Sadece Çünkü savaş o kadar oyunu. o kadar Sadece şey. bizde mesela şeydir ya diyelim ki arazide kullanırken motosikleti dizlerinle sıkarsın ve Evet, aslında evet. Aynı ellerinin şey tamamen Aynı mantık. boşta olması Aynen gerekir. motorla atın şey aynı hissiyatı. Evet. Oradaki şey de biz dizinle şey yapıyorsun. Hı hı. Kontrol Dizinle ediyorsun. kavruyorsun ve Evet. tamamen şey yani Evet. ortada Bir de o at keçi hissiyatlı bir- postunu Evet. ellerinde hani onu alıp kapıp oyuncular şurada görünen böyle yeşil noktalar vermiş 2 tane yuvarlak gibi onun içerisine atmaya İçerisine çalışıyorlar. atıyorlar, evet. Sayı oluyor işte gol oluyor. Hı hı. Gol dediğimiz o oluyor işte. Evet, ama yere düşüyor mesela ayağıyla hani tamamen hiç elleri boşta kalacak şekilde ayağıyla tutuyor motor şeyi
Motoru da atı tamamen ayağıyla tutuyor ve eğiliyor aşağıya. Bak eğiliyor. Ben dün belimi incittim de. Çantaları taşırken. Onlar daha çok şey yapıyor. Evet aşağıya Tamam, eğiliyorsun ve aşağıdan o postunu, keçi postunu alıp tekrardan devam ediyorsun. Devam Ama demin ediyorsun. izlediğimiz videolarda şu da vardı. Bir tanesi alıyor postu. Evet. Atların hepsi üstüne gidiyor ve elinden de almaya Elinden çalışıyor almaya aynı çalışıyor, zamanda. tabii. Dolayısıyla sadece Ulaştırmamaya çalışıyor işte. Takım halinde bireysel oynuyorlar. evet. Bireysel dediğim bireysel herkes alıyor, atıyor. O işi bireysel ama takım halinde oynadığı zaman hakem oluyor. Hı hı. İki Siz takım da- oynadınız dedin, gösterdik Ya ben videoları. işte oynadım o kadar da değil şey değil de girdim Olsun çıktım ama yani. bak Oyuncu aynen şey değiştirici bir dedik. şey. Yazın tekrardan buraya geldiğimde bakarsınız ben de bir el atarım. Ya tabii. Ondan İnşallah sonra artık bekleriz, bilmiyorum bekleriz. nereden Tabii toplarız onların beni. şeyi var, ekipmanları da var. Hı hı. Benim taktığım gibi bunda şey var, dizlikleri var. Dizlikleri, hı hı. Şey var, kafasına Bana şey ben direkt- var. Zor çizmesi var. Böyle kafasına böyle Carmen falan Bizim- filan. Ben normal motosiklet ekipmanlarıyla binersem muhtemelen beni ancak patlar. Yani hani ne olur ne olmaz. evet. Tabii At şey demişken de o zaman şimdi atlardan bahsettik. Türk kültüründe atın yerinden bahsettik. O zaman da şimdi Kırgızistan'a gelmiş gibi hissettiğimiz Ulupamir köyünde bir kımız içmeyelim mi? Kımız dediğimiz şey atın sütü, Sütü. Evet. oluyor Bu şey aslında. oluyor, Fermente fermente ediliyor, Hı hı. mayalanıyor, fermente Tabii edildikten sonra işlemden geçiyor. Direkt attan sağma. Diye attan sağdığın süt Bu en olur. az bir Ama aylık bu- kımız şu an Evet. size Öyle mi? ikram ettiğimiz. Beklediği zaman daha mı iyi Alkol oluyor? oranı da biraz artıyor hocam. Alkol değil de mayalanıyor. Alkol katmıyoruz biz genelde. Şey Şey olarak. Alkollü yok da. Fermente edildiği için kafa yapıyor mu? yok. Ha, yok. Şey gibi değil yani Yok hani. yok. İçtiği zaman size anlatmayayım da içtiğiniz bir şey olsun. Ben sonra burada giderken yolda Tadı zaten kefir gibi. Evet. Kefir tadı gibi var. bir tadı var. Kokusu aynen yoğurt, kefir kokusu karışımı Evet, bir evet. kokusu var. O zaman Evet. hayatımda ilk defa kımız içiyorum şu anda. Şifa olsun. Tek bir dikişte içebilirseniz. Tek, Öyle mi? Tek de içiliyor normalde. Tek. Fondip. Fondip. Evet. Fondip içiliyor. Onun şeyi o. Nasıl? Tadı sonradan gelecek hocam. Sonradan gördük. Boğazınıza gelir şimdi belli tadı. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Çok enteresan. Ama Biraz çok güzel şey. doldurayım mı? Bak nasıl söyleyeyim biliyor musun? Şimdi ilk içerken ekşimiş bir yoğurt ya da böyle hani kefirimsi gibi bir şey var. Ben dedim ki biraz belki zorlayacak ama içirtiyor. Hiç onda problem yok. İçtikten sonra yoğurt içmiş gibi bir tat oluyor. Ondan sonra sanki içerisine otlar böyle hani çimleri vesaire bilmiyorum hiç çim yolup yediniz mi ama çimleri böyle hani yolarsın da bu şeyin suyu yeşilliklerin suyu olur ya. Evet. Ya içinde sanki böyle çimen falan varmış gibi değişik Hatta bir o otlanıyor. tadı da var. Ama güzelmiş. Evet güzel. Tabii bir daha içmek ister misiniz? Birazcık daha alabilirim o zaman. Tabii. Şöyle yaparken çekelim. Şifa niyetine içiyorlar. Çok pahalı bu. Öyle mi? Evet tabii isteyenler oluyor. Neye peki şifalı oluyor? Astım Astım bronşiti. bronşite. Astım Öyle mi? Dur bronşite. şöyle alayım sizlere gösterelim. Astım bronşite çok iyi geliyor. Hmm. Bunu işte astım bronşite oluyor. Bir de bunlar şey diyor illa beyaz atın beyaz süt olması diyor şey diyor. Öyle Bize mi? fark etmiyor yani. Aa, beyaz atın beyaz sütü. Ama bu bizde şu an şey yapmıyor. Biz onu takılmıyoruz ama öyle diyorlar. Öyle bir rivayet var yani. Öyle bir şey yok. Atın hepsi aynıdır. Şimdi at sütü farklı, kımız farklı. Kırmızı at sütü farklı. Astım bronşite Ya siz- iyi gelen at sütüdür. Fermente Hocam siz edilmeyen. yazın gelseniz size Tam saf. at sağdıracağız, içireceğiz yani. Ay, Tam evet şey tamam olacak. anlaştık biz sözleştik yazın da geliyorum. O zaman siz inek sağmıştınız. O kadar at sağacaksınız. Çok bakın olacak. İnek beni dövüyordu kuyruğuna. Evet, evet, izledim beni. İnşallah at da tepmez beni. Yok, Yetmez. Çok değişik güzel bir tadı var ama açıkçası daha önce içenlerden böyle ay bu çok kötümüş vesaire falan diyenler duydum ben. Gezginlerden falan ama hiç öyle bir tadı yok. Yani evet ben farklı şeyler denemeyi vesaire çok seviyorum. Onun Evet, için evet. hani alışığım farklı tatları ama Evet. açayım ama hiç de öyle çok uzak bir şey değil. Böyle gayet güzel. Evet. Yok size de sordum böyle. Siz de zaten kabul ettiniz. Dedi ya, tadı sonradan geliyor gibi. Evet. Evet. Çok farklı. Böyle Tadı sonradan. raihası farklı bir sürü şeyin tadı geliyor bu arada. Evet hocam. Güzel. At sütü inşallah geldiğinizde hı. atı buluruz. Size sağdırırız. Sağıp Sağ sağdığımız olun. sütü içeriz. Peki fermente etmek için mesela süt sağılıyor. Ondan sonra ne işlemden geçiyor?
ferman dediğimiz bildiğin mayalanıyor işte. Maylanıyor ve bekletiliyor. Bekletiliyor. Yani direkt öyle mi bekletiliyor yoksa içine bir şeyler koyuyor İşte musunuz? yayık var. Kendi özel mayası var. O da Onun burada kendi değil, burada Kırgızistan'dan değil. getiriyoruz. Özel- ha, öyle Kendi mi? mayasını öyle getiriyor. Tamam, özel bir mayası var yani. İçine Var, bir şeyler var, tabii. koyuyor. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. rica Allah ederiz. bereketlendirsin Gelirseniz inşallah. size bu kez artık siz sahipsiz yiyeceksiniz. Vallahi çok farklı, çok güzel oldu. Gerçekten tekrar söylüyorum. Ayaklarınıza sağlık. sizin Oraya ayağınıza kadar sağlık. Sizin geldiniz. ayaklarınıza Sizin sağlık. kırmadığınız Ne demek? Biz Çok bir şey güzel yapmadık. Biz bir şey oldu. yoldan yani. gelen 30 sizsiniz. kilometre gitmişiz bir şey değil de siz bizi kırmadan geldiniz. Benim için de çok farklı. keyifli Bu kar- geçti. Çok yani teşekkür Kar, kış, ediyorum. Kış, yani soğuk. geldiniz biz yani gelir gelmez dedik. Gelmeniz bizi sevindirdi Yok, yani. güzel oldu. gerçekten. Güzel. Ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Yani yine geniş zamanda gelin buraya. İnşallah. Evet, Herkesi de sözleştik. bekleriz Köyün inşallah. Yazın tekrar. Bak, çok güzel bir şey söyledi. Burada buraya böyle bir sürü motorcu arkadaş da Evet. gelmiş Gelmiş, zamanında. geldi, Burada evet. çok güzel de ağırlamışlar. Şimdi ben buradan devam edeceğim yol ama Ulu Pamir'in isminin nereden geldiğini unuttuk. Bak, onu ben de bir videonun başından beri sizden dinleyeceğiz diye Doğru, şey yaptım. doğru. En sonunun hikayesini de dinleyelim. Ondan sonra ben yavaştan yola koyulmuş olayım. Tamam hocam. Ulu Pamir işte. Ulu Pamir şimdi Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan ortasında bulunan Pamir dağlarından gelme. Evet. Namı çok diğer- bildiğimiz aslında Aha. motosiklet rotasıdır Tabii, da tabii. aynı Tabii, zamanda. çok Zor güzel rotalardan bir Namı diğer tanesidir. Tanrı dağları da diyebiliriz, asıl Tanrı dağları. Himalyalarla Hı işte hı, birleşiyor. uzantısı. Ya, tam oradan gelmeyiz biz, oradan Pamir Kırgızlar olarak. Kırgızistan Kırgız değil de Pamir Kırgızlar olarak oradan geldik. Buraya yerleşince de işte oradaki ismi buraya almak istedik. Sağ olsun devlet büyüklerimiz de kabul etti. Adını hale yaşatıyoruz. Çok güzel. Ulu Pamir var. Ulu Pamir ismi, yani Van'ın bir ilçesi olan, işte öyle şey yapıyoruz. İsmimizi evet, buraya Ulu Pamir koyduk, ismi Ulu Pamir var. Kırgızistan'ın dağlarından geliyor diyelim. Evet. Evet. O zaman çok güzel. Demin kar atıştırdı, sonra bir durdu, sonra tekrar atıştırdı gibi oldu. Şu anda çok temiz bir hava var. Evet. Enteresan bir şekilde şu tarafta dağların sislerle birleştiği karlı kısmını görüyoruz. Bu tarafta, bak dedim ya yolda gelirken, bu taraftaki tepelerde hiç kar yok neredeyse ama arka plana baktığında manzarada çok güzel bir karlı dağ görüntüsü. Şu tarafa bak, hemencik sislendi. Demin baktığımda apaçıktı, hemencik sislendi şuralar. O zaman şimdi Van'ın Ulu Pamir ilçesinden ayrılıyorum ve Ahlat'a doğru sürmeye devam ediyorum. Bakalım, güzel manzaralar eşliğinde yola devam edeceğiz. Şimdi çok hafif bir ısınmak içinde aynı zamanda arkadaşların evine bir geçeceğiz. Demin de bir yine arkadaş selam verdi. Dedi burada görünce şaşırdım dedi. Şey diyor ya, canlar ya, gerçekten böyle çok seviyorum, çok mutlu oluyorum. Yolumuzun kesiştiği için de çok mutlu oluyorum. Çünkü Ulu Pamir'i biliyor musun bilmiyorum ama Ulu Pamir seni biliyor dediler. Çok güzel ya. Çok değerli bir şey benim için. Ve büyük bir değer aynı zamanda. Baksana herkes. Şu anda Kırgızistan'dayım ya ben. Türkiye'yi falan geçtik. 81'li bitti. Ulu Pamir camisi var. Burada bir okul var. İçini de gezmiş olduk böylece. Ya abi ya. Abiye bak sen, kardeşini gezdiriyor. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi takip ediyoruz. Yolumuz buraya da düştü sonunda. Çok güzel oldu. Görüşürüz. Bak şurada çocuk ata biniyor. Kaç yaşında ata binen kişi aşağı yukarı? 12 yaşında. 12. 8 yaşında mı? O 8 yaşında değildir ya. 12'de. Maşallah. Şimdi yola devam etmeden şöyle hem de bir ısınalım diye Kemal Bey'in evine geldik. Burada böyle çok yakışıklı biri var. Çok yakışıklı biri var ya. Cantay'dı değil mi ismi? Cantay. Cantay. Kemal Bey'in oğlu. Kemal Bey'in eşi. Hanım dediniz değil mi? Hatun, pardon. Hatun. Bir de Kemal Bey'in
annesiyle tanıştık burada. Sizin isminiz neydi? Napakan. Napakan. Evet. Ha, bu tam bir Kırgız ismi Evet. değil mi? Napakan. Çok memnun oldum. Sağ olasın. Buradan aklımda şey de vardı gitmeden. Eski dediniz ya kendi aranızda, burada şurayı kapatayım mı? İçerisi şey yapmasın diye şunu bir. Ha. Hani dediniz ya burada kendi aranızda Kırgızca konuşuyorsunuz diye. Böyle hani basit şeyler var mı? Konuşması Kırgız diline hiç hakim değilim ama hani Türkçeden çok yakın. Mesela çok uzak örneğin yol. Yol demek bizde jol demek. Jol. Evet. Yok demek çok demek. Çok. Aynen. Y kısmına C ekliyorsunuz. Ha. Evet. Tam böyle eve gidince şöyle bir Kırgız türküsü söylemez misiniz diye. Yakın mesela yakın. Mesela çaydı. Biz de çaydayız. Siz de çaydayız. Çay. Çay. Çay birçok şeyde aynı dil, birçok dilde. Buna da Çok gösterdi. evet, aynı. Ha, dans ediyor. Ha, demin gelmiyordu var ya çakal. Gel gel. Bunda feda. Odada. Gel kızım. Buna var. Koy. Ay kızı da maşallah bir güzel var ya. Var mıdır şöyle bir Kırgız türküsü falan? Bizde mi? Hı hı. Bizde hanımlar söylüyor. Söylemez Erkekler mi? söylüyor. Ha, öyle Bazen- mi? Ya biliyorum, bilgen söylüyor. Düğünlerde çok duyarsınız hocam. Ya, Düğünlerde Kadınlar çok- mı söylüyor, erkekler Ya, söylüyor? erkekler. Ha, kadınlar türkü hayır. söylemiyor o zaman. Sadece Şey seyrediyor. tarzı, seyrediyor. Evet, Sizde var mı o zaman? Yok. Bende de yok. Rahmetli babam meşhurdu, bayağı bir şeydi. Öyle mi? Evet. Allah rahmet eylesin Sağ olun, sağ inşallah. olun. Dinlerdik. Merhaba. Yanımızda da Funda var. Bunda. Kitlendik ama. Maşallah çok tatlı. Bu arada hani bahsetmiştik ya, saç ne deniyordu kutlamaya? Saç toyu. Toyu. Ha. Evet, saç. Saç toyu videosunu göstermişti. Ensesinden böyle birazcık daha uzadıktan sonra saç toyu denen bir kutlama. Toy kutlama, düğün anlamına geliyor diye konuşmuştuk zaten. Bu kızımızın da öyle bir saç toyunun videosunu izledik. Onu da buraya koymuş olayım. Çok güzel bir kültür, güzel bir gelenek. Kızımızın da maşallahı var. Fıstık. Utanıyorum. Ana sınıfta. Heh, ana sınıftan de. Kırgızca bir şey söylesene ya. Ha? Hoş geldin. Sen nasılsın değil? Kandaysın de. Yaxşı kızım. mısın değil? Kandaysın de. İyi misin de derken biz yaxşı mısın? Yaxşı mısın? Cahşı. Ha, Evet. Yahşıydı, Yaxşı, cahşı aynen. gibi. Mesela siz iyi misiniz der. Siz de. Tam tersi. Tam kameralı, yemin ediyorum kameraları oynuyor. ha. Vallahi ilk geldiğimde hiç yapmıyordu, yanaşmıyordu. Tuttu. Ay canım. Ay. O zaman işte böyle hani hoş geldiniz nasıl söyleniyor mesela? Hoş geldiniz. Kanday gel. Hoş geldin. Sen hoş geldin diyorsun. Hoş geldin Evet. diyoruz aynen. Biz gel. Gel. Eve gir. Hoş geldin. Ha. Hoş geldin. Tersi o. Yaxşı geldin be. Ha, yaxşı İyi geldin. geldin bu değilsin Hı ya. hı. Biz yaxşı geldin be. Ha, Yaxşı cahş geldin. cahş Yaxşı geldin. hoş geldin. Hı hı. Bizde de var da burada olur değil. Ben diyorum bir dilim dönerse bir şeyler Evet, şey çay yapıyorum. iç. Ben. Misal siz yemekteysiz. Aha. Biz yemekte misal birincide virüs kıldık. Etmekte siz etmekteysiz. Biz nan deyiz. Nan. Evet. Ha, nan aynen. Evet, Şeyde nan de deyiz. Etmekte. Asya taraflarında da Evet. nan Evet, nan. diye ekmek olarak Nan söyleniyor. diyoruz, Evet. Şöyle dedim hazır yerine gelmişken Kırgızca bir şeyler konuşabilecek miyim diye zorluyorum ondan. O zaman tamam ben birazcık daha ısınayım. Ondan sonra yola devam edelim. Çünkü saat şu anda kaç oldu? Saat 4'e geliyor. Ben hızlıca ısınıp ondan sonra yola devam etmem gerekiyor. O zaman güle güle ne demek? Cüle cüle deniyor şey. Hindistan'da Biz, cüle cüle. Yaxşı var mı? Cahşı varın. Yaxşı var. Cahşı Ha. varın. O zaman Siz güle güle deysiz. Biz yaxşı varıq. cahşı yine yaxşı varın gibi Yolda olarak. var, Cahşı var. varın. dikkat et deysin ya. Hı hı. Yoldan dikkat et degende biz de tersini aytamiz. Yaxşı varığın. Cahşı varın. Ha. Cahşı varın. Dikkat et degende biz
Cakşı var mı? Ehtiyatlı oldu. Ehtiyatlı Dikkat et. olun kendine. Ehtiyatlı? Ha, ehtiyatlı. Daha ettehli. Şey gibi, dikkatli gibi. Ettehli. Evet onun tersi. Ettehli varır. Bu şeyde var ya Cahşı- bazı durumlarda mesela ihtiyatlı olmak lazım Hı hı, diye hı hı. bir söz var abi. Bizde o işte ehtiyat. Anladım. Ehtiyat diyor. Anladım. O zaman Sen cakşı mısın değil misin? iyi misin? Sen iyi misin değilsin ya. Biz cakşı mısın? Ay bak güzel. İyi ya öğrenilir. Zor değil. Evet. Değil mi? Biz hızlı konuştuğumuz için çok farklı geliyor. Tabii değil mi? Aynen. Hı hı. Abi arada yakalayabildiğin şey var. O zaman yola çıkana kadar cahşı varın. Tamam. Oldu değil mi? Tamam. Cakşı var. Cahşı var. Onda barganda. Onda barganda. Onda barganda bizge ay yüge geldik. Hayır, Üdü, Biz yüge geldik üdü değilsin. keldik. Yüge geldik değilsin. Cahşı var Hasan. Cahşı var Hasan dedi. Abi benim şivelerin birbirine şey karışması. Haydi o zaman yola kadar cahşı var. Cakşı var. Bu yaktan kelgende çek. Tamam. Tamam. Motoru size bırakıyorum o zaman. 14 maşallah sana. Artık Kırgız köyünde de at binmedik demeyiz. Evet. Bacağım açamıyorum da. Dizlik şeyler üst üste çok giydim ya. Şey soğuktan korusun diye. Teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Teşekkürler. Çok tatlı. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Baksana. Kafasındaki takke yine Kırgız motifleriyle işle. Uy, hava soğumuş vallahi, rüzgar var bayağı şu anda bir de ha. Bacaklarım hemen dondu. Kesici bir soğuk var. 2 saatlik de yolumuz var. Ben Ahlat'a bu kadar uzun olmaz diye düşünüyordum. Biz buraya 1'de geldik. 4 saate yakındır buradayım vallahi. Yani dolu dolu geçti. Bayağı bir dolu geçti ama yani çok değdi. Çok keyifli geçti benim için ama İnşallah Ahlat'a kadar varabilirim. Lastiklerdeki çifanları temizlemem. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese çok selamlar. Gerçekten sizi tanımak farklı. Sizi de öyle. Çok değerliydi benim için. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Nasıl olsaydı size kadar. Görüşürüz. Vallahi burada bas yani. 2 saat gösteriyordu. Şu anda 1,5 saat gösteriyor. Nereden verecek bilmiyorum ama Erciş'e doğru tekrar gidip geldiğim yoldan geri döneceğim. Ondan sonra oradan döneceğim. Sahil tarafından Adil Cevaz üzerinden Ahlat'a devam edeceğim. Şu an var ya, sağ ve solda göçük olacak. Yünbel korsesi almıştım hatırlarsanız Ardahan'dan. Onu kullanıyorum. O bayağı fark ediyor bu arada yani. Ama onun da bittiği yere kadar. Bittiği yerden sonrası Allah'a emanet. Lastikler henüz soğuk. Yol da çok soğuk. Umarım da gizli buzlanma falan da olmaz. Şu dağ var ya, enfes bir görüntüsü var. İnşallah unuttum ettiğim bir şey yoktur ya. Of, şuraya bak ya. Ay, çok iyi. Vallahi iyi ki gelmişim Bulupamir'e ya. Vallahi arazi bu. Aha, direkt devrilmiş lan. Ama nasıl bu şekilde devrilmiş olabilir? Ha yok, adamlar yenisini koyuyor diye mi öyle koymuşlar? Niye yola vermişler ki? Vallahi iyi ki gelmişler. İyi ki rotayı tekrar buraya çevirmişler. Çok güzel oldu, güzel bir ana oldu. Çok da güzel bir bölüm oldu. Hala daha kanalıma abone değilseniz çok ayıp etmiş olursunuz vallahi. Dünya yolculuğuma, dünya keşif serüvenime ve şu anda da Türkiye'nin 81 ilini gezdiğim rekor yolculuğuna bu şekilde güzelliklerle ortak olurken de beni desteklemenizi nacizane rica ediyorum efendim. Hala da abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok makbule geçer. Benim için çok
önemli, çok da değerli. O yüzden katıl üyeliğim de açık. Katılla da üye olabilirsiniz. Süper teşekkür de bırakabilirsiniz içinizden gelirse. Kuşburnu muydu o? Şu anda 5:34 varış saati olarak gösteriyor. Bakalım bunun daha ilerisine atabilecek miyiz? Daha kısaltabilecek miyiz yolu? Şu ana yola falan çıktıktan sonrası daha rahat da. Şu an böyle var ya, koştur koştur bir challenge yani, tabiri caizse. Tır böyle niyeyse sağa yatmış. Şey mi acaba? Allah Allah, niye böyle? O zaman şeyinde, süspansiyonda falan bir problem var. Yıkılmadım ama ayakta da değilim. Ay baba ya. Şu tır sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Öndeki tırın arkası göbek mi atıyor? Bana mı öyle geliyor? Fena bir yağmur başladı burada. Aynı zamanda Bitlis il sınırına da gelmiş bulunuyoruz. Şu halime bak. Uy, ıslanacak. Hızlıca şurada bir şeyler yapıştırıp geçek. Kamera da gitti ya. Ne oldu buna? Bir şey oldu. Deli bir yağmur yağıyor. Bayağı kötü. Yağmur damlalarının drop etmesini göstereyim dedim de ön kamerayı açıp açamıyor. Bayağı bir yağmur yağıyor. Şu anda Bitlis bizi yağmurla karşıladı. Yine en azından kar yağışı vesaire falan olup da şey olmadı. Yani en azından, hani tabi bilemiyorum, Ahlat'a kadar umarım daha da kötü olmaz ama daha fazlası olursa çok büyük sıkıntı olacak bana. Ya enteresan bir şey var. Ulupamir'den yola başladığımdan beri motosiklet garip bir şey var. Dedim ki lastik mi patladı? Çok ciddi bir şekilde lastiği patlamış olduğunu düşündüm. Öyle zannettim. Baktım lastiklerde bir şey yok. Ara ara yatıyor, böyle değişik bir dengesizlik veriyor. Soğuk işime de işledi ha bu arada. Bayağı bir şu aradan sızamam. Ha, ben dedim ki bu koku nereden geliyor? Hayvan kokusu. Son bir saat gerçekten çok saçmaydı ya. İnanılır gibi değildi. Yani şu böyle içeriye girdim. Allah'tan içerisi sıcak. Ahlat'tayım şu anda. Bak içim üşüyor biliyor musun? Ahlat'tayım. İşte uygulama oteli varmış burada. Oraya güç bela attım kendimi. Hala içim üşüyor. İnanılmaz bir yağmur. Bir yerden sonra telefonun kamerası bitti. Kameranın bataryası bitti. Diğeri de bitti galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Ya çok şükür bir şey olmadı ama o kısımda televizyon açıktı diyorum. Kamera açıktı galiba. Ve parmakla artık böyle şey, ne olacaksa olsun bir şeyle. Aşırı derecede soğuk zaten ve üzerine yağmur yağıyor. Islanıyorum. Şuralar aşırı derecede üşüyor. Şimdi şöyle oturuyorsun. Bu arada şu var ya bu. Bu böyle yün bel korsesi, hatırlarsanız Ardahan'dan almıştım ben bunu. Yani ne kadar abartabilirsem o kadar abartın. Yani bunu ben bütün vücuduma giymek istiyorum. Öyle bir
şey var. Şimdi yün korseyi giyiyorum ben bunun altına ama yün korse max şuraya kadar iniyor. Olabildiğince indiriyorum ama oturup bacaklarını motorda açtığında o böyle yukarıya doğru çıkıyor. Oturuyorsun ya böyle. Bak şuralar bak şu bölge. Şuradan itibaren şu bölge ve şu grup şurası. Buz kütlesi. Benim oralarım ısınmıyor. Oranın ısınması tamamen gerçekten iyi bir şekilde ısınması. Sıcak suya girmediğim sürece bir 45 dakika, bir saat falan alıyor. Öyle bir soğuk. Dışarıda enteresan bir şey var. Neyse bir yerde ben böyle artık bak bazı insanların gerçekten yani toplumsal standartlara ulaşıp muhtemelen ses çok geldiği için çok bağıramayacağım ama ben insanların toplumsal yaşama dahil edilebilmesi için bir sınavdan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. O kadar hak etmiyorlar ki bazıları ve bunların maalesef ki yoğunluğu çok fazla. Abi en basitinden toplumsal düzeyde yaşıyorsan, insanların içinde yaşıyorsun ve karayollarını kullanıyorsun, tamam mı? Behe gerizekalı. Karşıdan bir araba gelirse sen o dört uzunlarını söndürmek zorundasın. Milletin gözünün o kadar bak, bir de yağmurda, normal zamanda bile değil. Yağmurda şuralar hep böyle durup bak hala da muhtemelen ıslak. Görüş alanım zaten yok. Islanıyor olduğu için. Ben böyle silmeye çalışıyorum falan filan. Karşıdakinin ışığıyla, uzunlarıyla birlikte ben hiçbir şey göremiyorum. Yani o kadar kör gözüne devam ediyorum yola. Bir yerde tam böyle vizörü silmeye çalışıyorum falan. Yol daraltmışlar. Checkpoint noktası. Ay pantolonum ıslak, bir an önce çıkarayım bunu da. Checkpoint noktası var bir tane. Ben orayı son anda gördüm ve önümde tır var. Tır bir anda önüme doğru kırdı. Ben neye uğradığımı şaşırdım gerçekten. O anda bak yağmurlu bir havada öyle bir frenleme sistemi yapman gerekiyor ki kayıp şeyin altına girmeyesin yani. Ve bak o kadar eşyayla o süspansiyonu kullanabilmek gerçekten çok zordu. Çok şükür ben de hani gidiyorum dedim yani. O gelir ya o an. Onu yaşadım. Bütün vücudum böyle bir şey oldu. Ama yolun kalanını orada yaşadığım şok ve sıcak hava dalgasıyla kaynar sular dökülüyor ya. Bir an adrenalin artınca o bana sıcak bastı bir anda ve kalan kısmına o şekilde gelebildim bu arada. Öyle de bir şey var. Neyse bana kalsa çok konuşacağım da. Şu anda Ahlat'tayız. Bir sonraki bölümde Nemrut Krater Gölü'ne gidiyor olacağız. Size bir sürprizim olacak. Çok güzel bir yer bulacağız ve bu soğukta. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakmanızı umuyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi kalmadı herhalde. Neyse halledersiniz siz. Katıl butonum açık. Süper teşekkürler desteklemek isterseniz. Vallahi bana uyar. Bu gerçekten çok zorlu, çok ekstrem, çok büyük bir rekor yolculuğu gerçekten. Bu şartlarda olması da ayrı bir nokta. O yüzden destekleriniz benim için önemli. Gerçekten kıymetinin bilinmesini niyaz ediyorum diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüme kadar öyle işte.